Merhaba. Bu videoda tiyol havuzumuzdan bahsedeceğim. O havuzda nasıl bol bol yüzeriz onu anlatacağım. Şimdi sülfür lafını da kullanıyorum, tiyol lafını da kullanıyorum vesaire. Bunlar böyle birbirlerine dolaylı olarak benzer şeyler. Şimdi biz sülfür dediğimiz zaman şöyle bir biyokimyasal grubu anlıyoruz. SH'den oluşan bir takım moleküllerin ucuna eklenmiş bir gruptan anlıyoruz. Bizim ne işimize gelecek bu? Hani konumuz burada nerede derseniz şöyle. Bir kere bizim bu tiyolleri, işte sülfürleri nerede kullandığımız, daha sonra en çok nerede işimize geliyor derseniz bir kere hücrenin her tarafında. Yani o eklem hücresi ise orada, beyin hücresi ise orada, karaciğer hücresi ise orada, her tarafta bunları kullanıyoruz. Demek ki o zaman önce hücrenin içine girmemiz gerekiyor. Burada ne oluyor diye. O zaman şöyle bir hücremizi çizdiğimiz zaman en çok buna nerede ihtiyaç duyuyoruz dersek, aslında bak sülfür ya da tiyolde daha önce anlattığım gibi hani antioksidan diyorduk ya, oksijene karşı diyelim. Ya da ne diyorduk? Elektron dönürü diyorduk değil mi? Bu da aynı şey demek. Aslında sülfürlerin yaptığı şey o. Yani oksidasyona karşı bizim kendimize savunduğumuz maddelerden biri. Nasıl vitamin C antioksidan? Aslında sülfürler de öyle. Şimdi bunların yine enfeksiyonlarda, işte bağışıklıkta veya kronik hastalıklarda özellikle yaptıkları bir durum var. Onu anlatayım mesela bu videoda. Yani sülfürler tam olarak nasıl işimize yarıyor diye. Şimdi şöyle demiştik. Burada bir tane oksijeni kullandığımız mitokondriyal sistem vardı. İşte bu hücrenin kendisiydi, hücrenin içi vesaire. Şimdi bu hücre herhangi bir şey olabilir. Mesela biz bunu makrofaj hücresi desek, değil mi? Şimdi oradan gidelim. Nasıl bakteri ve virüslerle savaşıyoruz konusu gündemde ya. Makrofaj ne demek? Faj yemek demek. Makro yiyici. Yani makrofaj aslında kendisi şöyle ay gibi olur. Ajanı da şöyle ortasına alır. Sonra onu tekrardan kapatır. Bunu yer, yok eder. Aslında makrofajın yaptığı makro düzeyde budur. Şimdi biz makrofajların içerisinde bu ajanı yemeği nasıl yapıyoruz? Yani o iş nasıl oluyor ona bakalım. Hatta ajanımız da gene gündemimizin elemanı olan Covid'imizden yapalım. Tam olarak nasıl oluyor ona bakalım. Şimdi hücrenin içerisine bir ajan girdiği zaman, öyle söyleyelim, değil mi? Makrofajlar bunu saldıracaklar ve bunu yok edecekler. Şimdi bu yok etme işleminde bir silaha ihtiyaçları var. Nasıl yok oluyor? Evet, yiyorlar ama enzimlerini kullanıyorlar vesaire, ama o ajanın da canına kastetmek için silaha ihtiyaçları var. Biz neyi beğenmiyorduk kendimizde? Diyorduk ki serbest radikal kötü bir şey, yani okside ediyor bizi falan. Aynen, herhangi bir canlı olarak virüs için de serbest radikal kötü bir şey. Şimdi bizim buradaki, şöyle size silah çizeyim, tamam mı? Silahımız serbest radikaller, şunu vurmak için. Yani bununla yok ediyoruz. Makrofajlar bir takım serbest radikalleri kullanarak viral ajanları ya da işte bakteriyel vesaire neyse yok etmeye çalışıyor. Buradan sülfüre nasıl gelecek konu? Şimdi bunları nereden buluyor? Biz serbest radikal diye konuştuğumuz zaman dedik ya, elektronu eksik falan filan böyle konuşmalarımız var. Fakat burada sülfürle ilgili olan hikayedeki serbest radikal biraz farklı. Şimdi bu makrofaj, özellikle de bu M1 ise, çünkü makrofajlar da iki tip. M2'ler sakin ortalığı topluyor. M1'ler ortalığı bulandırıyor. Gene Covid'de de M1'ler çok aktif çünkü ortalık bulanıyor. M1'ler öldürücü olanlar. Bu M1 makrofajlar buranın içerisindeki serbest radikalleri alıyorlar. Mesela burada oksijen kullanıyoruz dedik ya. Bu oksijene ait mesela serbest radikaller oluyor. Hidroksil radikali, süperoksit vesaire, bütün bunlar oluyor. Ama bunlar bile yeterince öldürücü gelmediği için bu makrofajlar onu buradaki argininden, tamam mı? Arginin bir amino asit, nitrik oksit oluşturarak bununla onu birleştiriyor. Yani oksijen serbest radikali ile nitrik oksidi birleştirerek yeni ve daha güçlü bir serbest radikal olan peroksinitrit oluşturuyor. İşte bu çok öldürücü ve bunu kullanıyor mesela buralarda. Tamam mı? Yani normal serbest radikalden daha etkili olan. Ne dedik? M1 makrofajları, konumuz virüsse, hücre içi bir şeyse, bu mesela tümör hücresi de olsa onu yok etmek için de aynı şey yapılacak. Ne yapacak? Bunlar yok edici, ajanın tepesine binici. Bunlara oksijenden gelen, o bahsettiğimiz aman çok kötüdür dediğimiz serbest radikaller bile yetmiyor. Yani onlar bile onlar için güçsüz enerji kalıyor. Onu alıyor, bir de bu amino asitten nitrik oksit oluşturup bunların ikisiyle beraber peroksinitrit denen daha güçlü bir serbest radikal oluşturuyor. Hatta işte bahsediyorum, çamaşır suyu, oksijenli su falan, o bizim günlük hayatta da çamaşır suyuyla öldürüyoruz ya virüsleri. Benzer bir şey içeride yapıyor. Gerçekten içeride de dışarıda da benzer şekilde ölüyorlar.
Onun için hani böyle Trump demişti ya, içsek mi biz bu şeyleri diye. Haksız değil yani. Bir tür çamaşır suyunu zaten biz içeride yapıyoruz virüsü öldürmek için. Şimdi bu peroksinitritlerle bunu öldürüyor. Şimdi konumuz şu. Hastalıkta, işte virüste, orada burada. Bunu öldürmeye çalıştın ya, şuralarda da haraplanmalar var. Ve burada ortalığı da temizlemen gerekiyor savaş alanı. İşte o zaman bu peroksinitritlerin bu hücrenin zarlarına zarar vermemesi için, sadece virüs öldürmesi için ya da virüs sonrası hasar düzeltmesi için kullandığı nötrleştiriciler tiyoller. Bunlar da işte SH ile biten, değil mi? Sülfür de diyebileceğimiz bir takım moleküller. Mesela işte glutatyon, selenyum, bu laflar var ya, işte bunların hepsi aslında tiyol havuzunun parçaları, sistein vesaire. Bunların yaptığı şey dön dolaş aynı. Sülfür lafını genel tabir olarak kullanıyorum, doğadaki hali olduğu için, ama hepsinin yaptığı şey tiyol havuzuna yazmak. Tiyol havuzunun amacı bu grubu vermek, bu grubun verdiği şey elektron. Çünkü serbest radikal anca öyle nötralize oluyor. Peroksinitriti tekrardan düzeltmiş oluyor tiyoller. Yani bizim burada sülfürler diye bahsettiğimizde, mesela biz sarımsakta sülfür var falan dediğimizde anlatmak istediğimiz şey dolaylı yoldan bunu yapmak. Mesela işte antibiyotiktir sarımsak. Neden? Bak işte yine burada bakteriyi, virüsü öldürme yönteminin artığını temizlemiş oluyor. Bu yönteme yardım etmiş oluyor. Esasında da o yüzden antibiyotik gibi olmuş oluyor. Anlatabiliyor muyum? Veya işte yine eklemlere iyi gelen yeşil kokan o sülfürlü gölcükler vardır, biliyorsunuz. Çok ağır kokar onlar. Ama işte ekleme iyi geliyor falan denir. Ya da işte onun şampuanı oluyor, kremi oluyor falan. Yani onların hepsi aynı şekilde buradaki peroksinitritler üstünden olan fazla saldırının ortamını düzeltmek için. Yani ajana saldır ama ortalıkta düzelsin. Zaten bundan sonrası benim kendime ait olduğu için öyle diye söyleyeyim. Bana göre Covid'de de M1 makrofajların çok aktif olduğu zaten biliniyor. Bunu koyduk bir yere. Buradaki aktivasyonun nötralize edilmesinin tiyol havuzunu desteklemek olduğu cümle olarak kullanılmıyor ama sistein artık hep kullanılıyor Covid'in tedavisinde de, yani onlara da geçtiler. Hatta organosülfürler diye sarımsaktaki organosülfürlerin ne kadar işe yaradığına dair yazılar da var falan. Yani hep buradan bahsedilmiş oluyor. Onun için bana göre hikaye M1 makrofajların fazla aktivitesinin dokuya hasar verirken o hasarın nötralize edilememesi. Antioksidan lafıyla vitamin C'ler falan aynı kafa ama bence sülfür burada hedef spesifik olarak aslında cevaplardan biri. Ben bu şekilde düşünüyorum. Dediğim gibi günlük hayatımızda bu tiyolleri işte dediğim selenyum, işte vitamin glutatyon falan, asetilsistein, bunları biliyoruz ama hani işte sarımsak, brokoli, karnabahar o dünya beslenme olarak da. Bir de metil sülfonilmetan diye yazılan şöyle bir maddemiz var. Bu da aslında doğada orijinal haliyle olan bir sülfür maddesi ve hatta işte yarış atlarına verilir ki bu yüksek dozda eklemleri zarar görmesin, hani koşabilsinler diye yani. Oradaki eklemdeki harabiyette haraplı hücrenin yok edilmesi bu sistemle çalışacağı için hani kötü hücreyi yok edelim şeklinde. Demek ki kötü hücreyi yok ederken dokuya da zarar vermemek için böyle bir backup'la gidiyorlar hayvanlar için, bunu yapıyorlar yani. Sülfür konusu böyle yani. Mesela metilasyon da bununla ilgili bir şey. Methylation da böyle bir şey. Çünkü onda da buna benzer bir biyokimyasal molekül var. Yani biz mesela vitamin C'yi dedik ya, çok basit, kolay anlıyoruz antioksidan diye. İşte sülfür de aynı hesaba girer. Ve bütün bunların hepsi de döner dolaşır bir yerdeki oxidation'a reduction, yani elektron verir. Kaybolan elektronları, atomların elektronlarını tamamlamak üstüne iş yaparlar. Yani reduction'dır, oksidasyona karşı redükte olmaktır. Bütün iyi şeyler onu yapar. Burada arginin lafı geçti. Arginin işte bir takım supplementlerin içinde var. Daha çok erkekler için kullanılanlar da var. Çünkü hani nitrik oksit aynı zamanda damar genişlettiği için hani fiziksel performansı da her şekilde yarıyor diye bence kadınlar için de uygun bir aslında destek olabilir. Argininden bunu yapıyor. Enteresan bir şey, mesela aldığım bir eğitim beyin cerrahlarının beyin tümörlerinde bir takım tedaviler denemeleriyle ilgiliydi ve orada şöyle bir konuşma geçti. Küçük de bir videosunu yaptım. Diyor ki beyinde diyor, beyin tümörü olduğu zaman
beyin tümörünün tümör etrafı, yani beyin tümörü diğer vücuttaki tümörlerden farklı. Beyin tümörünün etrafı immüniteyi baskılayıcı. Yani şunun gibi, beyin o kadar kıymetli ki orada bir şey olursa immün sistem o kötü şeye de saldırarak beyine saldırmasın diye beyin içerisindeki tümörün immün çevresi daha düşük reaksiyonda, az reaksiyon veriyor. Onu nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Diyor ki beyin hücrelerinde diyor arginaz enzimi var diyor. Ve bu arginaz enzimi bu arginini blokluyor. Dolayısıyla da immün cevap daha az beyinde diyor. Buradan neye bağlıyoruz? Demek ki argininin çok olduğu, nitrik oksitin çok olduğu zaten immün saldırı demekken hani bunu yok edersen de zaten burası azalmış oluyor. Yani immün saldırıyı düşürmek olarak anlatıyorlar. Yani beyinde böyle bir immün baskılayıcı tümör çevresi var. Biz de bunu araştırıyoruz diye. Ama sonuçta gene bu M1 ve M2 makrofajlar üstünden geçiyor. Demek ki orada M1 denen saldırıcıları çalıştırmamaya çalışıyor vücut. Değil mi? Buradan onu anlıyoruz. Güzel bir şey yani. Kafayı korumaya çalışıyor. Dolayısıyla farklı bir, vücudumuzun başka yerlerinden daha farklı bir immün sistem desteği var orada. Demek ki aslında oralarda da gene hani sarımsağa bağlamış olmayayım ama sülfürler ya da tiollerin önemi dön dolaş her taraftan kendini hatırlatıyor bence.